Bir şey söyleyeyim mi? Bence bu kadın açık ara farkla dünya üzerinde yaşamış en gizemli kadın. Yani hatta en gizemli varlık. Bu kadın evrendeki en gizemli şeylerden birisi. Biraz ışık hızına neden ulaşamadığımız kadar gizemli yani. Neden diye soracak olursanız birazcık beni dinleyeceksiniz. Bu arada İşte Sohbetlere hoş geldin. Şimdi sizi milattan önce 2600 senesine götüreceğim. Günümüzden 4626 sene öncesine falan 4 milenyum öncesine gideceğiz. Irak'taki o günkü Sümer medeniyetinin Ur şehrine, bugün günümüzde Irak'ta bulunan bir yere gideceğiz. Konumuz o dönemde yaşamış gizemli bir kadın olan Kraliçe Puabi. Şimdi ben kraliçe dedim ama açıkçası biz bu kadının ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece tahminde bulunabiliyoruz. Nasıl mı? Şimdi size öğrendiğim kadarıyla anlatayım. Şimdi size böyle süslü püslü bir kraliçe anlatacağım için böyle taç falan taktım. Ne diyordum? Puabi. Kraliçe Puabi. Şimdi ben bu kadını öğrendiğimden beri bu kadın hakkında böyle yeni bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Bu kadın ne yapmış olabilir? Ne yaşamış olabilir? Ne yaşamış olabilir de bu yaşantıyı hak etmiş olabilir falan diye. Ya da nasıl bu kadar önemli bir insan oldu o toplumda diye sürekli bu kadın hakkında bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Bulduklarımı size de anlatacağım bu videoda. Bizim bu kadınla alakalı bildiğimiz tek şey kadının mezarı. Bu arada mezar derken size böyle 2 metrekarelik dikdörtgen şeklinde bir alandan bahsetmiyorum. Mezar derken böyle şu şekilde katlı böyle apartman kompleksi gibi bir şeyden bahsediyorum. Bu kadın kraliyet mezarlığında tek başına böyle bir mezara gömülmüş halde bulunuyor. İşte başındaki altın süsler, göğüs süsleri, işte takıları, tokaları, beraberinde gömülen öküzler, askerler, hizmetkarlar, müzisyenler, işte beraberinde gömülen hazine vesaire bu kadının bir soylu bir saray kadını olduğunu çağrıştırıyor. Ancak şimdi Puabi'ye dönmeden önce dönemin Mezopotamya'sında olayların nasıl ilerlediğine ilişkin birazcık size bilgi vereceğim. O dönemde Sümerler aslında dönemin çok ilerisinde kadın hakları konusunda. İşte kadınlar mahkemeye gidebiliyor, kadınlar ticaret yapabiliyor, kadınlar boşanabiliyor, kadınlar mirastan pay alabiliyor. Ama yine tabii ki yönetici kral her zamanki gibi erkek. Yine askerler erkek. Ve eğer bir kadın işte şehir yönetiminde ya da ülkenin yönetiminde söz sahibi olacaksa mutlaka ya soylu bir aileden geliyor ya da kraliyet ailesine mensup oluyor ya da kralın eşi oluyor. Bu kadını ilginç yapan şey bu. Çünkü şimdi bir kraliyet mezarlığında eğer bir kadın cenazesi varsa genellikle o kadının kiminle birlikte olduğu, yani işte bunun eşi bu hanımefendi, bunun eşi bu lady ya da bunun kızı bu hanımefendi şeklinde mensubu olduğu erkeğin ismiyle birlikte bir mezarlık künyesi oluşturuluyor Sümerler'de. Aksi takdirde kadınların pek de önemli olmadığı bir toplum. Daha çok evde çocuk baksınlar, bir şeyler dokusunlar tarzında. Sadece işte soylu kadınlar, soylu ailelere mensup oldukları için soylular ya da işte rahibeler gibi bir durum var. Bu kadını ilginç yapan şey bu. Çünkü mezarında herhangi bir erkekle herhangi bir ilişkisi olduğuna ilişkin herhangi bir kayıt yok. Nasıl geçiyor? Sadece mühründe Puabi Nin yazıyor. Nin o dönemde hanımefendi, lady gibi bir anlama gelen bir ifade. Yani Lady Puabi ve herhangi bir erkeğe ait değil. Peki kadın tek başına Sümerler'de milattan önce 2600 yılında nasıl bu kadar önemli ve güçlü oldu ve bir kraliçe gibi gömüldü? Zaten arkeolojide bu kazı alanının adı Kraliçe Puabi mezarı diye geçiyor. Yani biz tam olarak bu kadının ne olduğunu, yani şehir yöneticisi mi, rahibe mi, gerçekten kraliçe mi, herhangi bir şey bilmiyoruz. Çünkü hakkında bir kayıt yok ama mezarına gömülüş tarzından onun bir
saraylı olduğunu ya da herhangi bir şehir yöneticisi vesaire olduğunun çıkarımında bulunabiliyoruz. Ve arkeologlar da ona Kraliçe Puabi diyor. Ama aslında hiç kimse tam olarak kim olduğunu bilmiyor. Gözünüzde canlanması açısından gerçek görsellerle burada size Puabi'nin mezarından çıkan, Puabi'nin giydiği parçalardan vesaire örnekler göstereceğim. İnceleyebilirsiniz. Gerçekten görkemli. Sırada da size mezarın içinden çıkan bazı şeyleri söyleyeceğim. Hatırladığım kadarıyla zaten o efsanevi başlık ve göğüs işlemeleri o dönem değerli görülen lapis lazuli taşıyla beraber gömülmüş kendisi. Bu arada bir önceki videomda çok gizemli bir medeniyetten bahsetmiştim. O medeniyetin lapis lazuli taşı ticareti, yani Sümerlere lapis lazuli taşı ticareti yaptığıyla ilgili kayıtlar var. Eğer o videoyu da izlemek isterseniz onu da şuraya bırakacağım. Buradan izlersiniz. İşte ne diyordum? Çok görkemli altın yapraklarla oluşan başlığı, işte küpeleri, yüz takıları, kıyafetleri, çok güzel bir kıyafet. Hatta modern bir defilede de ilham olmuş. Puabi'nin kıyafetinin hemen hemen aynısını modernize edip kullanmışlar. Onu da göstereyim şurada bir yerde. Bir yerlere koyacağım. Beraberinde işte altın kaplar, gümüş kaplar, büyük bir hazine, 60 kadar hizmetkar, askerler, müzisyenler, müzik aletleri, sonra öküz arabaları ve beraberinde öküzler. Şimdi bu niye böyle? Bunu da birazcık söyleyeyim size. Geçmiş medeniyetlerde böyle bu Sümerlerin dönemine denk gelen bir dönemde ortaya çıkmış bir ölümden sonra yaşam inancı var. Bazılarında ölümden sonra insanlar öldükten sonra oldukları yerde oluyorlar. Ruhları orada oluyor. Sadece yaşayan insanlarla iletişim kuramıyorlarmış gibi düşünülüyor. Bu daha ilkel bir düşünce. Ama Sümerlerde teki hayat inancı var. Hatta yeraltı dünyasında ölülerin işte sonsuza kadar toprak yiyeceği gibi böyle bir betimleme var. Burada soyluları bu şekilde gömüyorlar ki öldükten sonra da hayatlarına devam edebilsinler. İşte arabasına binebilsin, işte hizmetkarlar ona hizmet etsin, müzisyenler onun için müzik yapsın, askerler onu korusun. Yani dünyadaki hayatı öteki dünyada da devam etsin diye bu şekilde gömülüyor. Şimdi bu bizim için neden önemli bu konuda? Nasıl yaşıyorsa insanları öyle gömüyorlar. Yani bu kadın kraliçe gibi yaşıyordu. İşte bu sebeple eğer bir gün zaman makinesi icat edilirse, yani birkaç tane hakkım olursa, ama tek hakkım olursa burada kullanmam, ama birkaç tane hakkım olursa haklarımdan bir tanesini gidip Kraliçe Puabi'yi görmek için kullanabilirim. Çünkü gerçekten aşırı merak ediyorum bu kadın nasıl bu kadar önemli oldu diye. Bu arada eğer Kraliçe Puabi ile ilgili daha fazla bilgi öğrenmek isterseniz size böyle şuralara birkaç tane kaynak bırakacağım. Bir tanesi hatta bölgeyi keşfeden arkeoloğun kendi raporu. Modern bir tane daha kitap bırakmayı planlıyorum. Buralardan inceleyebilirsiniz. Sizin de hakkında bildiğiniz başka bir şey varsa, benim kaçırdığım bir şey, yorumlara bırakabilirsiniz. Neden bu hikayeyi anlattım? Birincisi çok aşırı gizemli değil mi ya? İkincisi şöyle düşünüyorum. Hani sürekli olarak şey var ya, kadınlar da bunu yapabilir, kadınlar bunu yapamaz, kadınlar şunu yapamaz, kadınlar bu işi yapamaz, kadınlar onu yapamaz, kadınlar bunu yapamaz. Ama bakın, modern dünyada bile değil, her şeyin kat kat daha zor olduğu bir zamanda bir kadın o dönemki bilinen dünya için önemli olmayı başarmış ve saygın bir yerde dünyadan ayrılmış. Ya belki de bizi dizginlerimizle tutan toplumsal yargılar ve bizim kendi kendimize koyduğumuz engellerdir. Yani istersek her şeyi başarabilirmişiz gibi duruyor. Bir parça ilham veriyor. Yani tam olarak bilmiyorum bu kadın nasıl bu kadar çok önemli oldu, ama nasıl olduysa iyi ki yapmış. Bak geldi 21. yüzyılda bana ilham verdi. Hadi size de ilham versin. Biz de kendi hayatımızın puabileri olalım ve canımız ne isterse başaralım. Bakın, sınırlarımız canımızın istediği olsun. Öyleyse beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kal.